Merhabalar dostlar. Perşembe akşamından herkese sevgiler. Şu an beni izleyen herkese hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum ayrıca. Umarım iyi bir gün geçirmişsinizdir. Evet, bu akşam yarın yani 3 Şubat Cuma gününü konuşacağız. Cuma günü gökyüzünde neler olacak? Ne gibi etkilerle karşılaşacağız? Ve bu yayında burçlar bazında da yarından bahsedeceğim. Sadece yarın değil, cumartesi ve pazar için de geçerli olacak bunlar. Çünkü bu haftanın ilk günlerinde bahsetmiştim sizlere. Bugün Ay Aslan Burcu'na geçiyor Cuma günü ve hafta sonu boyunca da Aslan Burcu'nda olacak. Ve olacak diye demiyorum, korkutmak asla istemiyorum ama 6 Şubat'ta yaşadığımız o felaketin üzerinden yaklaşık işte bir ay, 6'sında bir ay olacak biliyorsunuz ve ay aynı pozisyondaydı. Bir aslan dolunayında bunu biz yaşadık. Şimdi ve bugün akşam saatlerinde Ay Aslan Burcu'na geçecek. Etkilerini hafta sonu hepimiz yaşayabiliriz. Dediğim gibi olacak demiyorum ama biz artçıların da bu kadar hızla sürdüğü günlerde biliyorsunuz 40 ve 50 gün en şiddetli olduğu süreçler oluyor deprem sonrasında artçıların. Dolayısıyla böyle ihtimallerin, olasılıkların olabileceği bir sürece giriyoruz bu akşam saatlerinden itibaren. Şimdi aslında bahsedeceğim ben sizlere. Ondan, açılardan bahsedeceğim bu arada. Ve aramıza yeni katılan arkadaşlar, kanalıma yeni abone olan arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. En baştan söylemek istiyorum bu akşam. Lütfen yayını beğenmeyi, eğer üşenmezseniz bir yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı, bildirim zillerinizi açmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu yayınlarda maddi manevi bana çok bir kazancı yok. Hani bana destek olursanız eğer hani yayınları da sürdürmem için bana faydanız olmuş olur. Teşekkür ediyorum. Bunu en başta hatırlatmak istedim bu akşam. Ve evet sevgili dostlar, bugün önemli kavuşumlarımız vardı. Perşembe günü Jüpiter Venüs'le kavuştu. Satürn Merkür'le kavuştu. Zaten şu yayını şu an yaptığım anda şu an henüz kavuşumda. Ve etkilerini bu gece yarın hissedeceğiz. Yani dün için Satürn Merkür kavuşumunun etkilerini hissettiğimiz günde olacağız yine. Bugün neydi? Bir takım fiziksel var olan veya olmayan diyelim bilgi, düşünce, herhangi bir konuda iletişim, bağ kurmak gibi konularda bir takım zorluklarla karşılaşabiliriz, engellerle karşılaşabiliriz. Değişik bir gökyüzü görünümü var gerçekten. Bunu söylemiştim. Ve bugün bunlar etkili olacak ama bugün artık Merkür 29 derece Kova burcunun ayrılığı ve Balık burcuna geçecek. Ve Cuma günden itibaren ay 20'sine kadar, 20 Mart'a kadar da Merkür Balık burcunda seyahate devam edecek. Şimdi bakalım. Bugün gökyüzündeki açılardan size bahsedeceğim. Evet, Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Yine bizim için biraz daha ülke gündemi, ülkede olup bitenler. Biliyorsunuz önemli bir toplantı bugün yapılıyor. Altılı masa deniyordu ama şimdi belki başka bir isim deniyor olabilir. Oradan çıkacak karar. Aslında ben yayını biraz geciktirdim. Hani bekledim o haberi de alayım da ondan sonra gireyim diye ama henüz hala bir haber gelmedi. Ama muhtemelen yani hepinizin aklında olan aday herhalde adaylığı söz konusu olacaktır. Yani Kılıçdaroğlu diye tahmin ediyorum. Herkesin de tahmini o yönde zaten. Ve bugün evet bu sabah 6:23 7:23'te Ay Neptün'e bir güzel açı yapacak. Ve günün ilerleyen saatlerinde özellikle saat aslında 16-17 arasında Ay'ın Satürn'le bir 150'li var. Bu biraz zorlayabilir. Biraz sonra burç yorumlarında bahsedeceğim. Hangi alanda kim manipülasyonlara dikkat etmesi gerekiyor. Biraz manipüle edici açılar var çünkü bugün. Diğer yandan saat 16:22-17:22 Ay Plüton'un karşısından geçecek. Otorite pozisyondaki kişilerin sert bir takım işte manipüle durumlarıyla karşılaşabilme olasılıkları olduğu saatler olacak. Aynı zamanda günde içinde de çok da öyle harika açılar yok. 19:47-20:47 akşam saatlerinde Venüs Koç burcundaki Şiron'la kavuşuyor sevgili dostlar. 13 derece Koç burcunda
Bu tabii ki Venüs'ün aslında Şiron gibi bir yandan şifa veren, bir yandan aslında yaralayan dediğimiz bir asteroidle kavuşumu çok da kolay olmasa gerek. Türkiye haritasında mesela aslında Plüto'ya kare yapan bir zaman sürecinden geçiyoruz. Şu an Jüpiter, Venüs bizim Türkiye haritasındaki Plüto'ya tam kare içerisinde. Bu aslına bakarsanız biraz bizim beklemediğimiz yönde gelebilecek bir takım zorlu koşulları işaret ediyor olabilir. Hani bunu deprem olarak söylemiyorum ama gökyüzü gerçekten çok karışık şu anda. O kadar fazla etki var ki hani nereden ne geleceğini bilemezsiniz. Mesela şurada Plüto'ya olan Jüpiter-Venüs karesi çalışırsa bu hiç iyi olmaz. Özellikle bu çalışırsa eğer ayın Aslan Burcu'na geçeceği saatlerde, ne zaman hemen söylüyorum. Saat 18-15'ten sonra Ay Aslan Burcu'na geçecek bugün. Bu arada 17-20'de boşluğa giriyor Yengeç Burcu'ndaki ay. Çok kısa bir süre, aslında bir saat kadar boşlukta kalacak. 18-15'e kadar, ondan sonra da Aslan Burcu'na geçecek. Motivasyon olarak daha enerjik bir yapı var bu arada, onu söyleyebilirim. Daha dışa dönük, biraz daha gençlerle, çocuklarla, kendimizle ilişkiler, flörtler, aşk hayatı, biraz daha görünen pozisyondaki insanlar, onların gündemleri olabilir. Ve evet, akşam saatlerinde işte tam 19-20-47 arası, 20-21 arası ayın Merkür'le de 150'li var. Gerçekten gökyüzünde böyle stres yaratabilecek açıların olduğu bir gündeyiz. Ama tabii herkes aynı şekilde etki almayacak. Öyle algılamayın lütfen. Mesela kim nasıl etki alacak? Şimdi bunları söyleyeceğim. Mesela bugün biraz manipülasyonlara dikkat edin. Sizin etrafınızda, çevrenizde olan insanların size hissettirmeden veya hissettirerek sizi belki biraz daha etkisi altına almaya çalışabilir. Çünkü bugün Plüton'un da karşıtlığı var. Zaten son açısı 16-22, 17-22'de Ay ve Plüto karşıtlığı var. Aynı zamanda Satürn'e 150'lik var. Bugün herhangi bir çevrede, mesela iş ortamında olabilir, aile içerisinde olabilir. Yani günlük yaşantınızda kendinizi engellenmiş, bastırılmış, biraz karamsar hissedebilirsiniz. Gün içinde gerçekten tüm gün benzer açılar var. Ki özellikle bugün çok önemli görüşmeler, planlar varsa mesela, bence çok kullanılması, sanki tercih edilmemesi gereken bir gün olarak değerlendiriyorum. Ben genel olarak gerçekten stresli açılar var. Mesela bir gün sonraya bakıyorum, ben şu an Cumartesi 4 Mart. Cumartesi nispeten yine biraz daha enerjimizi de yukarıya taşıyacak açılar var ama Cuma günü bu haftanın biraz zorlayıcı günlerinden biri. Özellikle saat 19 ve 21 aralığı, yani Venüs Şiron'la kavuşurken ilişkilere biraz dikkat edin lütfen. Sarsıcı gelişmeler getirebilir. Türkiye için de biraz daha sarsıcı gelişmeler, tartışmalar, tartışma gündemi yaratacak konular. Bilmiyorum bu seçimle, adaylarla vesaire bunlarla mı ilgili olur ama genel olarak Ay hala Yengeç Burcu'nda olacak. Saat tam olarak 17-20'ye kadar, yani ondan sonra boşluğa giriyor. Dolayısıyla bazı açıklamalar bugün duymamış olabiliriz ama bugün duymayacağız anlamına gelmiyor. Dünkü enerjiler bugün çalışıyor. Önemli açıklamalar, önemli kararlar, bildirgeler, bildirimler, yeni planlar bugün duyabiliriz açıkçası. Ve bizim kendi özel hayatlarımızda bugün çok bir şeylerin üzerine gitmek doğru olmayabilir. Hani üstüne basa basa bunu söylemek istiyorum. Çünkü ayın böyle konumuna baktığımda hani Mars da biraz gizli, arkadan çalışan bir pozisyonda. Özellikle gece saatlerine kadar. Dolayısıyla da böyle beklenmedik bazı baskılarla karşılaşabiliriz. Evet, genel olarak böyle bir enerji olacak sevgili dostlar. Burçlar bazında mesela bugün baktığımda biraz aile içindeki kişilerle olan ilişkilerine dikkat etmeleri gerekecektir. Özellikle akşam saat 6 sıralarına kadar, çünkü 6'dan sonra enerjiler değişecek. Biraz onların nabzına göre şerbet verme durumlarına gitmenizi tavsiye ederim. Mesela boğalar, yakın çevrelerinde olan insanlarla bunu yaşayabilirler. Arkadaşı olur, kardeşi olabilir. Biraz oralarda daha nasıl diyeyim, temkinli, daha dikkatli, biraz daha böyle sabırlı olmanızı tavsiye ederim açıkçası. Mesela ikizler,
Bugün finansal konulara, yani para alışverişlerine biraz daha önemseyebilirsiniz. Zaten Mars İkizler burcunuzda, Neptün'den kare alıyor. Verdiğinizi alamama aldığınızla ilgili kontrolsüz harcamalar gelebilir. Ona dikkat edin lütfen bugün. Mesela yengeçler, bugün önemli kararlar alma günü olabilir. Aileyle ilgili konularda bir takım konular öne çıkabilir sevgili yengeçler. Sizin için önemli olacaktır. Bu arada hani gökyüzündeki açılara baktığımızda tabi Jüpiter ve Venüs'ün de buradan direkt 90 derece açısını aldığınız için bence çok büyük adımlar, çok büyük laflar, çok büyük söylemlerde bulunmayın ve sağlığınıza dikkat edin. Aslanlar, biraz manipüle durumlara daha çok maruz kalabilirsiniz. Bugün biraz daha kendinizi eksik hissetme demeyelim de biraz yalnız hissedebilirsiniz. Böyle düşünebilirsiniz. Bir sonraki günü, yani önemli bazı konuları gündeme getirmek, konuşmak, açıklamak için bence cumartesiyi bekleyin. Başaklar, sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan bağlarınızda bir takım hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zaten bugün Merkür de Balık burcuna geçiyor. Özellikle Başaklar biraz ilişkilerinde stresli bir döneme girebilirler. Teraziler bugün işle, önemli konularla, kariyerleriyle, iş yerlerinde olan bitenlerle ilgili bir takım gelişmeler, kararlar, fikirler gündeme gelebilir. Bir takım istediğiniz bir terfi, istediğiniz bir geçiş yolunda gitmeyebilir. O yüzden burada bir itirazınız olacaksa sizin için de aynı şeyi söylüyorum. Bir sonraki gün lütfen bekleyin. Akrepler için tabi bu söylediklerimin hepsi bu arada öncelikle yükselen, ondan sonra burcunuza göre lütfen dinleyin. Hepsi yükselene göre. Yükselen akrep ve akrepler için bence bugün aslında en iyilerinden bir tanesi olabilirsiniz. Gökyüzü size çok da zorlu etkiler vermiyorlar. Biraz eğitim, sosyal çevre, biraz uzak hedefler, seyahatler, eğitimle ilgili konular, belki de hukuki bazı süreçleri gündeminize taşıyabilir ama burada sürpriz böyle ani gelişmeler olabilir. Dolayısıyla da sizi baskı altına alacak birileri bir şeyler olsa buna izin vermeyin. Yaylar, yaylar için aslında şöyle söyleyebilirim. Belki de bugün en manipüle durumunda kalabilecek kişiler olabilirsiniz. Özellikle finansal konularda bir takım sıkıştırmalar söz konusu olabilir. Bankalar veya ödeme, işte kredi, borç gibi. Bu alanlar gündeminizde olacak ama hemen akşam saatlerinden ve hafta sonundan itibaren sizin için çok daha iyi bir enerji başlıyor. Oğlaklar tabii ki önemli. Özellikle yükselen oğlaklar bugün, yani cuma günü ilişkilerle ilgili konular biraz stresli ilerleyebilir. Zorlayıcı olabilir. Biraz gereğinden fazla büyük, nasıl diyelim, vaatlerde bulunabilir size veya siz de yapabilirsiniz. Burada istemediğiniz halde bir konuya evet demek zorunda kalabilirsiniz. Bence bunu yapmayın. Kovalar, sağlık ve belki iş arkadaşlarınız, ama daha çok sağlık ya da belki akrabalarınız, onların aralarında oluşan bazı konular, düşünceler, fikirler falan böyle sizin kulağınıza gelebilir bugün. Burada özellikle kovalara hani tavsiyem bence birkaç gün sonra çok daha iyi bir planlı düşünceyle cevap verebilirsiniz. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, gökyüzü sizi şu anda belki Mars tarafından, Neptün tarafından zorluyor olabilir ama bugün biraz aslında şanslı olabilirsiniz. Aşk veya çocuklarla ilgili konularda daha yaratıcı bir gün sizinle olacağını söyleyebilirim. Gökyüzünde aslında en hafif etkiyi şu anda alıyorsunuz. Merkür de balıkların burcuna geçti. Zaten Güneş burcunuzda. Kendinizi çok daha iyi ortaya koyabilme fırsatları bulabilirsiniz diyorum. Evet, böyle bir etki var sevgili dostlar. Tüm burçlar için önemli olabilir. Bakın şimdi Aslan burcuna geçiyor Ay ve 6 Şubat'ta yaşadığımız Dolunay'ın derecesinden geçecek. Satürn'ün ve tabii ki Satürn'ün karşısından geçecek. Ondan sonra şu an haritamı açarak daha net konuşayım size, pardon. Başka ne yapacak? Evet, Satürn'ün karşısından geçecek ve bizim için en önemli aslında olan kısmı tabii Uranüs'e kare yapacak. Ve Satürn karşısından geçerken Satürn biliyorsunuz 29 derecede şu an Kova burcunda.
Çok özür dilerim. Ve tam 7'sinde de artık burç değiştirecek. Aslında ayın Satürn'ün bu burçta son kez karşısından geçtiği bir hafta sonu yaşayacağız. Bu cumartesi, pazar, cumartesi gecesi daha çok etkili olabilir. Dolayısıyla burada biraz dikkat etmemizde fayda var. Gökyüzü gerçekten dediğim gibi çok enteresan sinyaller veriyor. Yani şu an Plüto, Satürn son derecelerde ilerlerken böyle ne olacağını bilemediğimiz günler olabilir. Bir de şimdi ay da son açısını akşam saatlerinde tam Yengeç burcunda Plüton'un karşısından geçerek yapacak. Bu bizim hem ülkemiz için hem aile içi konularda belki biraz duygusal konularda da baskı ve manipüle yaratacak gelişmeleri hayatımıza aslında taşıyabilir diyeceğim sevgili dostlar. Evet, bugün çok güzel haberler verememiş olabilirim size ama böyle gökyüzü var bugün. Ve bizim için en önemli şey tabii ki aslında moralimiz, sağlığımız, onunla ilgili konular, işte işlerimiz, duygusal yaşantımız ki özellikle bizim ruh sağlığımız her şeyden önemli. Siz ruh sağlığınızı iyi tutun. Bu anlattıklarımız sadece olasılık. Belki de hiç yaşamayacaksınız. Bunlar da olabilir. Astroloji çünkü çok saatle, çok dakikalarla işleyen bir sistem. Doğum haritalarına göre de çalıştığı için. Dolayısıyla da böyle gerginlikler yaratmayın. Normal hayatınıza devam edin. En iyisini Rabbim bilir. Bunu da unutmayalım sevgili dostlar. Şimdi güzel saatlerimizden de bahsedeyim hemen. Bakalım bugün gökyüzündeki bizim için, bakın bu sabah çok erken uyananlar için çok güzel bir saatim var. Saat 7.26-8.20 aralığında güzel bir başlangıç yapabiliriz. Sabah erken kalkanlar hemen çayını kahvesini alıp günün planlarını çok keyifli yapabilirler. İkinci saat 14 ve 15 aralığında öğleden sonraki hemen saatlerde bilhassa ilişkiler için, para ile ilgili konular için, sevdiğiniz insanlarla bir takım diyaloglar kurmak için kullanabilirsiniz. Ve diğer saatimizde çok güzel bir saate denk geliyor bakın. 20.58 yani 21 ve 22 arasında tam böyle akşam saatlerinde herkes işini bitirmiş. İşte günün yorgunluğunu atmak için bir keyif yapacaksın. Çok da keyifli bir saat olabilir gerçekten. Günün keyfini çıkartabilirsiniz. Bu arada yine tabii ki bizim için şu an deprem bölgesinde olan sevgili dostlarımız, orada da hayat aslında bir şekilde çadırı olanlar çadırlarında bir şekilde normalleşmeye çalışıyorlar. Sizler için de daha böyle huzurlu, daha biraz da olsa moralinizin yerine geleceği saatler olacak bu saatler. Umarım her şey hızla ilerleyecek sevgili arkadaşlar. Ve bugün için aslında bir şey daha söylemem lazım. Şimdi bir yandan aklımdan geçiriyorum onu. Merkür Balık burcuna geçti bugün. Evet, Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle şimdi bizim için hani düşünce gezegeni, fikir gezegeni Balık burcunda geri planda çalışacaktır. Çok duygusal, çok hassas, çok daha fazla tepkisel olabiliriz. Biraz sırlarla, üstü kapalı kalmış konularla ilgileneceğiz. Aynı zamanda bakın bir Başak burcunda dolunaya doğru gidiyoruz ya sevgili dostlar. Salgınlar, bulaşıcı hastalıklar, bunlara çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor ki bugün çok sevgili bir danışanım var. Peri attı. Mesela kuş gribi diye bir şey şu anda türemiş. Ben bu Başak Dolunay'ı, hani 7 Mart'taki Başak Dolunay'ında böyle olası bir salgın çok güçlü görüyorum ve bu inşallah o değildir. Ülkemize gelmez çünkü başka ülkelerde görülmüş şu anda bu salgın ki ciddi şekilde de hız kazandığını söylediler. Bunu örnek olarak gösteriyorum. Lütfen bu gibi konularda gıdalarla ilgili gelebilecek sağlık sorunlarına zaten özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar, evet böyle bir gün olacak. Umarım işinize yarar anlattıklarım. Sorularınız varsa yazın. Aslında sizi bu yayınları canlı olarak yapmayı çok isterim. Fakat canlı yapmak biraz daha zor oluyor. Neden? Çünkü soru cevap şeklinde gidiyor. Ben anlatacaklarımı kafamda karıştırıyorum. Yayın uzuyor, izleyenler sıkılıyor. Ne yazık ki o yüzden böyle banttan yapıyorum. Ama ben şu anda sizi karşımda görüyor gibi konuşuyorum. Emin olabilirsiniz buna. Sevgili dostlar, umarım her şey istediğiniz gibi gönlünüzce hızla düzelerek ilerler diyorum.
Her zaman beraberiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Yayını beğenmeyi lütfen unutmayın.